Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine böyle rengarenk evde kalan iplerle örebileceğimiz tatlı bir çanta modeli getirdim. Evet, yapılışı da oldukça basit. Şu şekilde. Bu iplerle daha önce de bir çanta örmüştüm. Böyle kolay bir zarf çanta. Onun da videosunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Dilerseniz onu da deneyebilirsiniz. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet, arkadaşlar çanta için malzemelerimizi göstereyim. Öncelikle şöyle 5 milimetre tığ kullanıyorum. 5 milimetre. Evet, şöyle bir çanta klipsim var. Bunun ölçüsünü vereyim. Bu tarz otantik bir çanta için bu ölçü uygun. Daha küçüğündense bu boyut daha uygun oldu. Evet, şöyle bakın 24 santim. Şöyle 24 santim genişliğinde bir bambu saplı böyle bir klips kullanacağım. Evet, kullanacağım iplikler de böyle. Bunların özelliği şu: her birinin dokusu birbirinden farklı. Mesela şöyle bir sim ipim var, diğer projelerden artan. Onu birkaç ipe karıştıracağım, öyle öreceğim. Şöyle bir kadife ipim var. Şöyle bir yumoş ip var. Şöyle bir tüylü değişik simli ip. İşte şöyle kırçıllı, şöyle bakın, şöyle bir ip var. Bunların hepsini bir arada kullanacağım. Ayrıca örgünün içerisinde şöyle kurdele kullanacağım ve şöyle de bir dantel kullanacağım. Evet, şimdi başlayalım. Bu arada hemen belirteyim, bu iplerin kalınlıkları da birbirinden farklı. Şöyle mesela bu ip kalın, şu ip daha ince. O yüzden bu ipi şöyle iki kat olarak kullanacağım. Hani kalınlıklarını da ona göre ayarlayacağım arkadaşlar. Evet, şu kadife iple böyle daha ufak tığ kullanacağım mesela, hani örgüyü deforme etmemesi için. Evet, bu şekilde bütün kalınlık türlerinde ve iplik türlerindeki artan iplerimizi böyle değerlendirmiş olacağız. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi öreceğimiz örgünün genişliğini hesaplayacağız. Yani kaç zincir çekerek ne uzunlukta öreceğimizi hesaplayacağız. Şimdi şimdi şu klipsimizi açalım. Klipse göre ayarlıyoruz. Şimdi iki kenarı şöyle 14 santim. Şöyle bakın. 14 santim. Karşı kenarı da aynı şekilde 14 santim. Şuraya yazalım. 14 artı 14. Evet, iki kenarı bu şekilde yazdım. Şimdi şu kısmı ölçüyoruz. Demin de ölçmüştük. 24 santim her iki kenar. Evet, artı 24 artı 24 eşittir diyoruz. Evet, toplam 76 santimetre. Şöyle göstereyim. Bu klipsin çevresi 76 santimetre. Dolayısıyla öreceğimiz örgüyü buna göre ayarlayacağız. Şimdi örgü esnek olacağı için biraz da esneme payı vereceğiz. Böyle bir 2-3 santim daha eksik yapacağız örgümüzü. Evet, ben taban hariç gövdeyi örmüştüm arkadaşlar. Şöyle bir şerit, şu şekilde klipsin etrafını dönecek. Kaç santim olmuş onu göstereceğim. Şöyle şuradan ölçelim. Sündürmeden şöyle ölçüyorum. Evet, sündürmeden ölçtüğümde 73 santim. 73 santim ördüm.
bu klipsin çevresi 76 santimdi. 3 santim esneme payı bıraktım. Esneme payı bırakmazsak örgü sarkacaktır. O yüzden bu önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi ona göre 73 santimi tekabül edecek şekilde şuradan başlıyorum örmeye. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Nasıl başladığımı göstereceğim. Şimdi şu ipime şu simi karıştırıyorum. Şöyle bakın, ilk sırada şurada 104 zincirle başlayacağım. Bunu şöyle minik bir parça örüp, böyle 20 ilmeklik falan bir parça örüp santimle ölçerek hesapladım. Benim kullanacağım 73 santim büyüklükte olması için kaç zincir çekmem gerektiğini o şekilde hesapladım. Sizler de kendi kullanacağınız ipliklere göre ve klipsinize göre bu zincir sayısını hesaplayabilirsiniz. Evet, ben şimdi 104 zincir çekeceğim. Elimi bol tutuyorum kasmaması için. 1, bakın şöyle, 2, 3, 4, 5. Evet, bu şekilde 104 zincir çekelim. Evet, 104 zincir hazırladım. Şimdi üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Baştan dördüncü zincire batıyorum ve üçlü trabzan doluyorum. Hemen yanındakine sırayla bütün zincirlere batıyoruz. Evet, örgümüz bu şekilde arkadaşlar. Aralarda böyle, mesela şurada sık iğne yaptım. Şu sakallı ip çok fazla yer kaplamasın diye. Şurada sık iğne yaptım. Bunun gibi. Şurada ikili trabzan yaptım gibi. Şu kurdele ile sık iğne ördüm. Diğerleri üçlü trabzan. Bu şekilde örgümüzü çeşitlendirerek örüyoruz. Evet. Başlangıcımız bu şekilde. Burayı yaptıktan sonra devamında çeşitli renkleri bu şekilde kombinleyerek böyle şerit halinde örgümüzü tamamlıyoruz. Şimdi taban kısmını öreceğiz. Evet arkadaşlar, örgünün taban kısmı hariç şöyle dikdörtgen kısmını tamamladım, gövdesini. Şimdi burada bir takım örgünün üzerine süslemeler yapmaya devam edeceğim. Daha da hareketli olması için. Şöyle şu benekleri ekledim bu sıraya. Şu şekilde yapıyorum. Bunun yapılış videosu var kanalımda. Linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şöyle şuraya ekliyoruz. Evet, şimdi şuradan şöyle ipini alıyorum içeri. Şöyle geniş olduğu için elimizle de alabiliriz. Diğer taraftan da alıyorum. Evet, ve buradan düğümlüyorum. Böyle rengarenk bonbonlarla süsleyebiliriz. Evet. Arkadan ipini makasla keseceğiz. Şimdi şu kısma bir kurdele geçireceğim. Bakın. Pembeyi hareketlendirmek için. Şimdi şuradan alıyorum. Şöyle bir ilmek içeri kaydırıyorum. İki ilmek atlayıp tekrar çıkarıyorum. Tekrar bir ilmek içeri. Evet. Bu şekilde kurdele geçireceğim.
Kurdelemizi geçirdik arkadaşlar. Şöyle esnetiyoruz. Hani gerdirmesin kurdele diye. Evet, bitiş kısmından da şöyle dikerek sabitliyorum. Bu şekilde kurdele dışında çeşitli danteller, kordonlar, çeşitli simler, sim kordonlar gibi çeşitli şeyler geçirebilirsiniz bu örgünün arasından daha da hareketlendirmek için. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi taban kısmını yapmaya başlayacağız şuradan itibaren. Şimdi şöyle işaretler koydum. Şu şekilde bu iki işaretin arasını öreceğiz. Şu kısım boş kalacak. Sonra şu iki küçük işaretin arasını boş bırakacağız. Şu kısmı öreceğiz. Bunun da ilmek sayıları şöyle arkadaşlar. Şimdi şurada ilk boş bırakacağımız ilmek sayısı 10 ilmek. Sonra şurada öreceğimiz şu iki işaretin arası 32 ilmek. Sonra bu onun iki katı olan 20 ilmeği burada boş bırakıyoruz. Sonra tekrar 32 ilmek. Sonra tekrar şurada 10 ilmek. Hepsini topladığımızda başlangıç sayımız 104 ilmek yapıyor. Evet. Şimdi şu kısmı ilk 32 ilmeği buradan örerek başlayacağız. Bunu şöyle öreceğiz dümdüz. Bunu öreceğimiz ölçüde şu arkadaşlar. Şunun yarısı kadar. Şu kadar 14 santimdi bunun ölçüsü. Yarısı 7 santim yapıyor. 7 santim kadar her iki bölümü şurayı ve şurayı 7 santim öreceğiz. Taban kısımlarını ördüm arkadaşlar. Bakın şu tabanın yarısı, şu da diğer yarısı. Evet. Şimdi tabanın dikişini şöyle yapacağız. Şurayı şurayla dikeceğim. Şurayı da şurayla dikeceğim. Evet. Şu kısmı dikelim. Evet. Şu kısmı diktik arkadaşlar. Şimdi taban ortasını dikeceğiz. Sonrasında da şu kısmı buraya, bu kısmı da buraya dikeceğiz. Evet. Bu şekilde. Sonra da şu gövdenin yanını dikeceğiz. Evet. Örgümüzü diktik arkadaşlar. Şimdi içine kalıp yerleştirilmeye hazır vaziyette. Şöyle tabanımız. Evet, şu şekilde keçeden kılıf hazırladım. Örgünün içine yerleşecek. Şimdi bu kılıfın ölçüleri şöyle göstereyim. Buradan ekran çıktısı alabilirsiniz. Bu şekilde 1 2 3 4 5 parça keçeyi kesip bütün iç tarafını kumaşla kapladım. Şu şekilde bakın. Kumaşla kapladım. Sonra her bir parçayı yanlarından birbirine böyle kenarlarından dikerek böyle birleştirdim. Şimdi bunun içine yerleştireceğiz. Evet, yerleştirelim düzgün bir şekilde. Evet, bu şekilde bakın iğneledim. Böyle bir miktar yarım santim kadar böyle bir pay bırakarak şimdi dikmeye başlayacağım. 2 kat iplikle. Şuradan
Evet, şöyle ince ince dikelim. Evet, bütün etrafını dikeceğiz. Evet arkadaşlar, astarımızı, keçemizi diktik içine bu şekilde. Şimdi klipsimizi yerleştireceğiz. Şöyle. Ben önce köşelerden dikiyorum. Şöyle sabitliyorum. Böyle herhangi bir kayma olmaması için. Ondan sonra şu orta kısımları dikiyorum. Evet, köşeleri yaptıktan sonra şimdi diğer tarafların yapımına geçtik. Şöyle şuradan ilmeği alıyorum. Bakın sırayla bütün deliklere batarak evet, şöyle arkadan göstereyim. Şuradan batıyoruz. Evet, şimdi diğer yanındakini battım. Tekrar bir öncekinden çıkıyorum. Yani makine dikişi, elde makine dikişi şeklinde yapıyoruz. Evet, bir sonraki deliğe şuradan evet, bu şekilde sırayla bütün ilmekleri yerleştirelim. Evet arkadaşlar, çantamız tamamlandı bu şekilde. Sap kısmını da diktik. Şöyle içine de şöyle bir dantel diktim, daha temiz ve güzel görünmesi için. Evet, bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.